İnsanlık başka bir gezegene uzay aracı gönderme konusunu başardı. Peki başka bir yıldıza gidebilmek mümkün mü? Aralarında Stephen Hawking'in de bulunduğu bir grup bilim insanının bu konuyla ilgili bir çözümü var. Rus bir iş adamının da bu işe yatıracak bol miktarda parası. Yıldızlara yolculuk yapmak insanoğlunun en büyük rüyalarından biri ve belki de sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde gerçek olacak bu rüya. Bu konuyla ilgili en ciddi projelerden birini, Starshot projesini Nisan 2016'da dünyanın en ünlü bilim insanlarından Stephen Hawking açıkladı. Yıldızlarla bizim aramızda etrafımızı kuşatan çok büyük bir boşluk sınırı var ama artık bunu aşabiliriz diyor Hawking. Aşılması gereken bu büyük boşluğu nasıl tarif edebiliriz? Bize en yakın yıldızı ele alalım, Alpha Centauri. Tam 4.37 ışık yılı uzaklıkta. Böyle 4 falan deyince çok da uzak değilmiş gibi algılanıyor. Sanki 4 kilometre uzakta der gibi ama tabii bu ışığın kat ettiği bir mesafe, onu göz önünde bulundurmak lazım. Yani orada birileri ışıkları kapatsa ya da yıldız birdenbire yok olsa biz 4 yıl boyunca onu görmeye devam ederiz. Ki bu süre bizim güneşimiz için sadece 8 dakika. Bugüne kadar yapılmış en hızlı uzay aracını oraya göndermeye kalksak o da 30.000 yıl boyunca gittikten sonra ancak oraya varabilir. Şimdi kayıtlı insanlık tarihinin sadece 5.000 yıldan ibaret olduğunu düşünecek olursak bu da epeyce uzun bir süre. İşte bu yüzden Starshot projesi çok iddialı. Çünkü bu mesafeyi 20 yıllık bir yolculukla aşmayı planlıyorlar. 20 yıl. Peki nasıl? Birkaç yüzyıl önce dünyadaki yeni yerler nasıl keşfedildi? Kıtalar arası seyahat nasıl yapıldı? Yelkenli gemilerle değil mi? Şimdi o yelkenli gemilerin yıldızlar arası seyahat edebildiğini hayal edin. Tek fark yelkenleri şişiren şey rüzgar değil, lazer ışınları olacak. O yüzden adına light sail yani ışık yelkeni demişler. Bu yelken birkaç metre genişliğinde ve birkaç atom kalınlığında. Böyle yapıyorum ama yani siz anladınız. Gözle görülemeyecek kadar ince. Bir de bu gemide insan yerine çok daha küçük bir şey taşınacak. Pul büyüklüğünde Starship adında küçük bir elektronik devre. İşte bu mini mürettebat gittiği yerlerden bize haberler, fotoğraflar gönderecek. Eğer çok güçlü bir lazer ışını ve çok hafif ve küçük bir uzay gemisi yapılabilirse çok hızlı bir hareket elde edilebilir. Işık hızının 5'te 1'ine ulaşılabilir. Dolayısıyla en yakın yıldızımız olan Alpha Centauri'ye 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ulaşılabilir. Uzayda hızlı gidebilmek için düşünülen bu konsept bir ilk değil bu arada. The Planetary Society tarafından geliştirilen Light Sail projesi de buna benzer bir yolculuğu öneriyor. Ama çok daha kısa mesafeler için. Peki bütün bunlar yapılabilir mi gerçekten? Teorik olarak evet. 20 yıl içerisinde bu tür bir aracın üretilebileceği öngörülüyor. Üzerine bir de 20 yıllık yolculuk süresini eklediğinizde belki de bundan 40 yıl sonra başka bir yıldız sisteminden görüntüleri görmeye, izlemeye başlayacağız. Bunlar bizim gibi insanlar için uzun ama insanlık için çok kısa süreler. Son bir şey daha. Bu tür bir uzay yelkenli gemisinden sadece bir tane değil, 1000 tane yapıp bir çeşit araştırma filosu gönderilmesi planlanıyor. Böylece bu filo Alpha Centauri sistemine vardığında oradaki gezegenleri araştırıp bizden başka canlılar olup olmadığına bakacak. Çünkü orada gerçekten de böyle bir gezegen olabilir. Daha birkaç gün önce 24 Ağustos'ta yayınlanan bir bilimsel araştırmaya göre Proxima b adlı bir gezegen yüzeyinde su olma ihtimali var. Ve siz de biliyorsunuz su demek hayat demek olabilir. Sadece ihtimali bile heyecan verici bir gelişme bu. Bizden önceki nesiller denizler altında 20.000 fersah, 80 günde devri alem, aya yolculuk gibi kitapları, hikayeleri okuyarak büyüdü. Bizim neslimiz ise bütün bu hikayelerde anlatılan hayallerin gerçekleştiğini tek tek gördü, şahit oldu. Dolayısıyla bizden sonraki neslin yıldızlar arasında 20 yıllık bir maceraya tanık olmaması için hiçbir sebep yok.